Olay sadece su içtim, gerekeni yaptım değil. En iyi balgam sökücü ılık sudur. Sadece su tüketimini arttırarak kilo verebilirsiniz. Beslenmemizi yaşamımıza göre uyarladık. Ne oluyor? Bunun bir bedeli var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kahveyi konuşmuştuk, şimdi de hayatımızda yine olmazsa olmazlarından suyu konuşalım istiyorum. Konuşalım. Sizin de uyarılarınızı bu konuda çok görüyorum. Su tüketmenin öneminden çok bahsediyorsunuz. Size ilk sorum, su içmezsek ne olur? Su içmezsek ilk iflas edecek organımız böbrek olacaktır. Ama ilk semptom verecek organımız kalbimiz olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Vücudumuzun 2/3'ü su. Bir şekilde vücudumuzda bir atık madde sirkülasyonu var. Yani kan hücrelerimiz parçalanıyor, yeni hücreler üretiliyor. Bu hücrelerin yıkım ürünlerinin bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması lazım. Mesela yediğimiz yiyeceklerdeki toksinlerin bir şekilde vücuttan uzaklaştırılması lazım. Yani vücut bir bütün. Ağzımızdan aldığımız yiyeceklerdeki ya da vücuttaki bu döngü sırasında ortaya çıkan atıkların, bu toksinlerin bir şekilde atılması lazım. Vücutta bu atık mekanizmasını işleten vücudun bir nevi çöpçüsü dediğimiz iki organ vardır. Birisi karaciğerdir, bir tanesi böbrektir. Karaciğer üzerinden atılan maddeler kalın bağırsak yolu ve dışkı yoluyla atılır. Ama böbrek yoluyla atılacak maddeler idrar yoluyla atılması lazım. Yani ben su içmezsem böbreğin yavaş yavaş bu süzme kapasitesi azalacaktır. Olay sadece şey değil, ben su içmedim, tamam süzmesin, bitsin. Yani olay süzülmesin, ben de bir süre daha yaşayayım. Öyle olmuyor. Böbrek bu sefer yetersizliğe giriyor. Çünkü böbreğin zaten atması gereken bir sıvı var. Kendi fonksiyonu devam ettirebilmesi için. Böbrek bunu atmaya devam edecek. Atabilecek mi? Atamayacak. Bu sefer böbreğin kendi hücreleri yıkılmaya başlayacak. Kendi hücrelerini atmaya başlayacak. Böbrekteki o tübül dediğimiz, yani mikron düzeyindeki o tüpler yavaş yavaş yıkılmaya başlayacak ve böbrek yetersizliği gelişecek. İlk hissedeceğimiz şey de vücuttaki volümün, hacmin, o dolaşan kanımızın yoğunluğunun artması ve hacmin azalmasına bağlı olarak tansiyonumuzun düşmesi, çarpıntımızın olması, baş dönmelerimizin olması, nabzımızın yüzeyleşmesi, baş ağrımızın gerçekleşmesi, bu gibi semptomlar olur. Su içmezsek Kübra ölürüz. Peki hocam, ideal su miktarı nedir? İdeal su tüketim Bunun miktarı. için bir formülümüz var. Kilo çarpı 0,3 eşittir litre olarak diyebiliriz. Mesela 80 kiloluk bir birey için bu yaklaşık 2,4 litre civarındadır. 2,4 litrelik bir su bir birey için ideal sudur diyebiliriz. Ama yapılmış çalışmalar var. Eğer ki bu miktar 0,2'nin altına düşerse semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani 80 kiloluk birisi 1,5 litre, 1,7 litre su tüketerek de günlük yaşamı devam edebilir ve hiçbir şey hissetmeyebilir. Ama 1,5'un altına düştüğünde baş ağrısı, baş dönmesi, tansiyon oynamaları, çarpıntı şikayetleri oluşmaya başlar bu sefer. Tabii ki sonuçta bir bireyin kilosu, vücut yüzey alanı ne kadarsa tüketmesi gereken su miktarı o kadar fazla olacaktır. 60 kiloluk bir insan tüketmesi gereken su miktarı 1,8 litre olacaktır. Ama yapılmış çalışmalar şunu gösteriyor. Su tüketimini biraz daha arttırırsak, 500 mililitre üzerine koyarsak, yani 80 kiloluk bir birey için söylüyorum bunu. 2,4, 2,5 litre yerine 3 litre tüketirsem vücutta inanılmaz bir yağ yakımı hızlanıyor. Sadece su tüketimini arttırarak kilo verebilirsiniz. Sadece su. Sadece su tüketimini arttırarak anksiyete problemini yani yenmeye yardım edebilirsiniz. Su deyip geçmeyelim. Çok Aynen önemli öyle. şeyler söylüyorsunuz şu an. Migren şikayetlerini ciddi bir şekilde azaltıyor. Migren ataklarını azaltıyor. Sadece su tüketiminin artırılması bilişsel fonksiyonların artırılmasını sağlıyor. Olay sadece su içtim, gerekeni yaptım değil. Bunu bir tık daha arttırınca, yani 2,5 litreden 3 litreye çıkarınca inanılmaz bir şekilde faydalarını da beraber getiriyor. Su bizim için zaruri ama miktarı bir tık daha yüksek tutmak lazım. Yani aslında hiç tahmin etmeyeceğimiz, belki de işte başımız ağrıyor, çok halsiz, yorgunuz ama altında çok küçük bir neden, hep yanı başımıza duran su tüketmemek yatıyor diyorsunuz. Hatta bunun bir adı da var. Bu bir metropol sendromu aslında. Metropol sendromu şu demek. Yani bu bir hastalık haline gelmiş artık. İnsanlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar, koşuşturuyorlar, çok çalışıyorlar, stresliler ve gün içerisinde belli bir yeme düzenleri ve su içme düzenleri yok. Hani yemek için mi yaşıyoruz, yaşamak için mi yiyoruz? Aslında yemek için yaşıyoruz. Yani biz avcı toplayıcı bir toplumduk. Hep yiyeceklerimizi bulmak için yaşadık. Hep bunun için ayakta kaldık. Kas kuvvetimiz, bacaklarımızdaki o yoğun kaslar hep koşmak içindi. Ama biz bunu kullanmadık. Arabayla işe gidip geldik. Ve yaşamımızı beslenmemize göre değil de beslenmemizi yaşamımıza göre uyarladık. Ne oluyor? Bunun bir bedeli var. İstediğimiz kadar protein alamıyoruz, lif alamıyoruz, su tüketmiyoruz. Su tüketmeyince tansiyonumuz daha dalgalı, nabzımız daha dalgalı. Bu nabız tansiyon dengesizliğini
Biz gün içerisinde çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı diye hissediyoruz. Tamam, migren eskiden de vardı ama bu kadar yoktu. Evet. Asıl problemlerden bir tanesi su tüketiminin zayıf olması ve stres. Ama su tüketimi tamam, herkes stresi istediği kadar yenemeyebilir. Ama su tüketimini arttırarak migreni ciddi bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Bizim suya ihtiyacımız var. Su masamızın başında olmalı. Evet. Yeme düzenimiz olmalı. O suyu biz tüketmeliyiz. Gün içerisinde 1 litrelik pet şişe mi? 2 tane bitmeli ondan. Çünkü akşam eve gittiğinizde yolda ne kadar su tüketeceğinizi bilemezsiniz. İlla yatana kadar su içmenize gerek yok. Yatmadan 2 saat önce su tüketim seansını kapatabilirsiniz. Yani gece boyunca idrar çıkmaya gerek yok. Yatmadan önce su içmek sadece gece daha sık idrar çıkmanıza neden olacaktır. Buna gerek yok. Yeter ki gün içerisindeki su tüketimimiz yeterli olsun. Peki yatmadan önceden bahsettiğiniz en ideal su içme zamanı ne zaman, işte uyandıktan sonra uyumadan önce gibi, o sürelerle ilgili ne söylersiniz? En ideal su içme zamanı uyanır uyanmaz içilen sudur. Ve bir büyük bardak sudur. Sabah tüketilen su ciddi bir şekilde gün içerisindeki anksiyete ataklarını azaltıyor. Ve gün içerisindeki yeme açlığını, yeme hissini de ciddi bir şekilde azaltıyor. Biz gün içerisinde aslında çok acıktığımız için yemiyoruz. Bu aslında bir nevi duygusallaştık. Olay şey diye düşünmeyin. Yani ciddi duygusal birisi hani duygusal açıdan bir açlık çekiyor ve yemek yiyor değil. Yani gün içerisindeki stresi biz yenebilmek için bu stresi bir ödüle çevirip, çünkü atalarımız ne yapmışlar? Hani avın peşine koşmuşlar, tırmanmışlar. Yani bir şekilde hayatta kalma savaşı vermişler, stres. Savaş ya da kaç mekanizması. Bunun bir ödülü olarak da yiyecek elde etmişler. Suya ulaşmışlar. Bu mekanizma hala bize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun strese maruz kaldığımızda vücut ödül istiyor. En ciddi ödül de karbonhidratlar, atıştırmalıklar vesaire. Bu ödüle olan ihtiyacı azaltıyor. Güne suyla başlamak. Ve gün içerisindeki su tüketimini ciddi bir şekilde, hani o ödevi ciddi bir şekilde azaltıyor. Hani şey diye düşünmeyin. Ben sabah su içtim, artık gün içerisinde su içmeye gerek kalmayacak. Yine su tüketmeye devam edeceğiz. Ama sabah güne suyla başlamak tansiyon dengesini çok iyi bir şekilde koruyor. Bir de şöyle bir faydası var. Yani biz diyelim ki akşam 10'da en son suyu içtik, 12'de yattık. Sabah da 7'de kalktık. Akşam 10'dan sabah 7'ye kadar, yani kaç saat, işte 9 saat, 10 saatlik bir süre var. Bu 9-10 saatlik, mesela sabah ilk kalkınca tuvalete çıkın, idrarınız çok daha koyu olacaktır. Çünkü gece boyunca eritrosit dediğimiz kan hücrelerinin yıkımı devam ediyor ve idrarın rengi koyulaşıyor. Bunu koruyor. Biz gece boyuncaki o sıvı açığını sabah içtiğimiz bir bardak su ile ciddi bir şekilde kapatıyoruz. Sabah yataktan kalkınca su içtiniz. Uyanır uyanmaz suyu içtiniz. Sonra güne başladınız mı su aklınıza gelmiyor. Evet. Özellikle bunu engellemek için de sabah güne suyla başlanması lazım. Uyanır uyanmaz bir bardak su içmek lazım. Hemen kahve makinesinin tuşuna basmak değil. Hemen o French press'e basmak değil. Hemen ilk bir su içmek lazım. Peki hocam, biz buradan uyarılarımızı yaptık. Umarım doğru yerlere ulaşır. İnşallah. Peki çok fazla su içmenin zararı var mıdır? Yani sudan zehirlenme gibi bir durum olabilir mi? Diye hatırlıyorum. Yapılmış çalışmalar var. Yapılmış çalışmalar şunu gösteriyor. Vücutta su tüketimi toksik doza ulaşması için 8 litrenin üzerine tüketilmesi gerekiyor. Yani kolay kolay kimse masa başında duran suyu içerek o doza gelemez. Ama su içme hastalıkları var. Polidipsi deriz biz buna. Yani kişilerde adeta psikolojik bir rahatsızlık düzeyinde su içimi olabiliyor. Kişiler bazen bir güne bir damacana suyu bitirebiliyor. Yani bu bir su içme hastalığı. Bu bir arkadaşım yapıyordu. Hatta annesi en son kendi odana ayrı bir su damacanası al diye ona uyarmıştı. Yani evdeki hastaneye suyu bitiriyor. Yatırdığımızda bazen ayırt etmekte zorlanıyor. Çünkü hormonal bir problem mi var, yoksa kişi çok mu su içiyor? Evet. Yani çok idrar attığı için mi su içiyor, yoksa çok su içtiği için mi idrar çıkıyor? Hastaneye yatırıyoruz. Hastanede bile gizli su içenler var. Yani bakın artık hastaneye yatıracak seviyeye gelmiş. Çünkü bu aslında bir psikoz. Yani bu kişi kendini kontrol edemiyor. Su içme isteğini kontrol edemiyor. Bunda da yine dediğim gibi çok ciddi miktarlara ulaşması lazım ki toksik düzeye gelsin. Toksik ne demektir? Vücutta çok fazla su içerseniz sodyum düzeyi düşmeye başlar. Çünkü her attığımız, her idrarla beraber, her içtiğimiz su, böbrekte uzaklaştırdığımız idrar ile beraber vücuttan sodyumu, potasyumu, kloru, magnezyumu ve kalsiyumu kaybediyoruz. Bunu belli bir denge haline tutmak lazım. 3-4 litre su içmekte kimsenin sodyumu düşmez. Ama belli hastalık grupları var. Biz su kısıtlaması yapabiliyoruz. Mesela kalp yetmezliği hastaları vücuttan fazla su uzaklaştıramazlar. Biz bu bireylerde gün içerisindeki su tüketimini 1 ila 1,5 litreye sınırlandırabiliyoruz. Yani biz her hastalıkla bol su için demiyoruz. Suyu tüketimi sınırlandırdığımız gruplar var. Ama sağlıklı bir birey masa başına duran suyu içmekle, gün içerisinde sık sık hani 1 bardak 2 bardak su içmekle kimse suya bağlı hastalık göstermez. Onlar çok nadir durumlardır.
Dediğim gibi miktar olarak da genellikle 8 litre ve üzerine su tüketimiyle başlar. Peki hocam suyun sıcaklığı önemli mi? İşte soğuk su içmeyin ya da suyu ılık tüketin gibi bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi soğuk su içmenin hasta yaptığına dair bir çalışma yok. Açık söyleyeyim bunu. Annelerimizin çıkardığı bir şey bence bu. Ama şöyle bir durum var. Annelerin şöyle bir haklılık payı var. Bizim boğazımızda bir flora var. İyi huylu bakteriler var. Boğazımızda sürekli olarak onlar var orada zaten. Soğuk su içmek bazen bu floranın değişmesine neden olabiliyor. Yani kişi gün içerisinde yani herhangi bir zamanda soğuk suya maruziyeti yoktur. Oranın bir doğal florası vardır. Bir bardak soğuk su içtiğinde oranın florası değişirse bu kişi hasta olabilir. Yani demek istediğim şu, bir kişi soğuk su içiyorsa ve hasta olmuyorsa o kişiyi bırakın. Yani bu kişinin doğal florası o soğuk suya uyumludur. Ama bir kişi ılık su tüketmeye alışmıştır. Kalkıp bir bardak buz gibi su içmekle boğaz florası değişebilir ve hasta olabilir. Ama soğuk su içiyorsa ve hasta olmuyorsa o soğuk su gidip böbreklere dokunmaz. Gidip bir yerlere hasta etmez. Bırakın rahat rahat içsin. Ama ılık suyun şöyle bir faydası var. Mesela en iyi balgam sökücü ılık sudur. Gece yatmadan 2 saat önce içilen ılık su sabah uyandığımızda boğazımızdaki balgam çok daha rahat bir şekilde atılmasını sağlar. Ilık suyun özellikle hani ılık içerseniz böbreklere çok daha faydalı dememe gerek yok. Neden bunu söylüyorum? Hani içeceğim de böbreklere ulaşan kadar hali ılık kalacak. İmkansız. Ama boğaz üzerine ılık suyun faydası var. Mesela öksürük, alerjik semptomlar olanlarda da yine ılık su boğazı ciddi bir şekilde rahatlatıyor. Ama sağlık genel olarak bakın metabolizmamız üzerine, böbrek üzerine, karaciğer üzerine soğuk ile sıcak suyun, soğuk ile ılık suyun bir farkı yok. Hocam bu soruyu annemi baz alarak soruyorum. Çok su tüketmeyenler, işte çay içenler, aman su içmeme gerek yok diyenler, işte limonata içenler ya da farklı bir sıvıyı su yerine tutanlarla ilgili ne söylersiniz? Şimdi limonata içtiniz. Limonata şeker içeriyor. Evet. Zaten şeker içeriği yüksek bir sıvı aldığınız için o şekeri vücuttan uzaklaştırmak için biraz daha su içmeniz lazım. Yani limonata ile içtiğim suyu yani onu bir su olarak değil o şekeri atan bir sıvı olarak görmek lazım. Çünkü şekerin vücuttan sonuçta hani şeker böbrekler vasıtası uzaklaştırılmıyor. Ama şeker tüketince vücudun kanın yoğunluğu artıyor ve vücudun daha fazla suya ihtiyacı oluyor. O şeker içindi, bitti gitti. Ayrıca su içmeniz lazım. Yani limonata su yerine geçmez. Çay biraz daha masumdur. Çayı eğer açık şekilde tüketiyorsak yani sonuçta burada bir doz var. Çayı fazla demli yaptığımızda daha fazla kafein alacağız ve vücuttan daha fazla suyu uzaklaştıracağız. Ama çayı çok açık içiyorsak bir nevi su yerine geçebilir diyebilirim. Ama asla tamamen su yerine geçmez. Yani ben çay içtim, su içmedim, bitti. Bu ihtiyacı karşıladım değil. Yine su içmek zorunda. Ama çayı açık içiyorsa bu miktarı biraz daha azaltabilir. Demli çay içiyorsa neredeyse o içtiği çayı hiç su yerine saymayacak, tamamen ayrı bir şekilde su tüketecek. Çünkü vücuttan attığı su miktarı fazla olacaktır. Demli bir çay vücuttan 1,5 litre suyu atacaktır. Yani çay içtikçe kuruyacaksınız Evet. aslında. Peki hep ben 10 yıldır çay içiyorum, doğru düzgün su içmiyorum, bir şey olmuyor. Olmayabilir. Olmayabilir ama geçirdiğiniz en ufak bir hastalıkta, aldığınız bir ilaçta ya da yaşadığınız bir hadisede böbreklerle ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Zaman aradan geçer bir böbrek taşıyla uğraşabilirsiniz. Yani yıllardır yaptığınızın ve size bir şey yaptığınız halde size bir şey olmaması bundan sonra olmayacağını göstermez. Peki hocam yine maden suyu ve soda tüketimi de çok konuşulan konular arasında. Bunlarla ilgili, bunların tüketimiyle ilgili neler söylersiniz? Doğal maden suyu sağlıktır ve yiyeceklerimizde artık eskisi kadar mineral yok. Yapılmış çalışmalar var. Toprak eskisi kadar zengin değil. Bu yapay gübreleme ile beraber artık hani tamam ürün elde ediyoruz ama toprağın verimi azaldı. Yani artık topraktaki magnezyum, potasyum ve klor miktarı ciddi bir şekilde azaldığı için yiyeceklerde biz bunu ciddi bir şekilde alamıyoruz. Sürekli gübrelemeden dolayı. Biz yiyecekleri alamadığımız için bunu doğal yollardan dışarıdan bir şekilde almak gerekiyor. Bunun en güzel yolu maden suyu. Gün içerisinde 2 şişe maden suyunu herkes tüketebilir. Herkesten kastım sağlıklı bireyler için söylüyorum. 2 şişe maden suyu oldukça faydalıdır. Peki kimler maden suyu, kimler hangi maden suyu? Ondan bahsedeyim. Bizim için sağlıklı olan şey doğal maden suyudur. Sodalar, sonradan Meyveli mineral sodalar. eklenmiş, hele meyveli soda. Hiçbiri meyveli değil. Doğal ya da doğal özdeş ufak bir meyve aroması var. İçmeyelim. Ve tamamen şeker. O içtiğiniz tat meyvenin tadı değil. O içtiğiniz tat şekerin tadı. Yok işte vitamin C varmış da yok B6 varmış da saçma sapan şeyler. Hiçbir anlamı yok. Bizim için maden suyu doğal maden suyudur. O meyveli sodalar bizim için maden suyu olmaktan çıkmıştır. Ya ben maden suyu, mineral alacağım ama meyveli soda içeceğim. Hani onun yerine onu tüketeceğim. Hiçbir faydası yok. Bizim için doğal maden suyu farklı bir şey, soda farklı bir şey.
Soda genellikle minerallerin sonradan eklenmiş, üzerine karbondioksit gazı basılmış, hatta bazen meyve ile tatlandırılmış içecekler oluyor. O sodalı ve özellikle meyveli olanlar, ki içerisinde genel olarak meyve yok, genellikle şeker içeriğiyle öne çıkıyor. O aldığınız tat meyve tadı değil, şeker tadı. Orada sizi mutlu eden şey meyve değil, şeker. Yani biz buna tüketilmesini önermiyoruz. Ama ekşi şişe doğal maden suyunu sağlıklı her birey tüketebilir, hatta tüketmelidir. Ama kalp ve tansiyon hastaları özellikle maden suyu içerken sodyum düzeyine dikkat etmesi lazım. Bizim gün içerisindeki toplam sodyum miktarımız 2000 mg'ı geçmemesi lazım. Bazı maden sularının yani içinde 300-400 mg sodyum var. Bu oldukça yüksek. Yani bu sodyumu vücudun sürekli tükettikçe vücutta birikmesi ve kan basıncı oynamalarına, bazı kalp hastalıklarına problemlere neden olabilir. O yüzden düşük sodyumlu, yüksek magnezyumlu, yüksek potasyumlu, sülfatlı maden sularını tercih etmek lazım. Peki hocam bir de yemekten önce bir bardak su içerseniz işte daha az yersiniz, tokluğunuzu daha çok hissedersiniz diyorlar. Bununla ilgili ne dersiniz? Bununla ilgili yakın zamanda bir çalışma okumuştum. Eskiden şöyle bir inanış vardı. Yemekten önce su içerseniz işte midenin asitliği azalır. Midenin asitli azalınca da yemeklerin sindirim süresi uzar ve dispeptik dediğimiz yemek sonrası hazımsızlık şikayetleri artar diyordu. Böyle bir inanış vardı. Yakın zamanda yapılmış çalışmaların çoğunu inceledim. Böyle bir gerçek yok. Yani yemekten önce su tüketmek sizin midedeki asit döngüsünü bozmuyor, yiyeceklerin sindirim süresini uzatmıyor ve sizi daha sağlıksız hale getirmiyor. Ve bilakis yapılmış bazı çalışmalarda yemekten önce 2 bardak su tüketenlerin gün içerisindeki yemekler esnasındaki kalori alımı ciddi bir şekilde azaldığı görülüyor. Aynı şeye geliyor. Aslında bizim yemek esnasında bizi yemeğe motive eden şey o güdünün büyük bir kısmı duygusal açlık. Stres açlığı. Gerçek açlık değil. Orada yemekten önce 1 bardak, 2 bardak su içmek bu duygusal açlığın engellenmesine, çünkü midede geçici bir şişkinlik, midede geçici bir hacim oluşturuyor ve bu kişi duygusal açlığını bir şekilde yenmiş oluyor. Sonrasında kalan açlık gerçek açlık oluyor. Yani yemekten önce su tüketimi ciddi anlamda faydalıdır diyebilirim. Hocam son olarak su sağlıklı beslenmenin neresinde, ne kadar önemli? Su olmadan sağlıklı beslenme olmaz. Ben su tüketmeyeceğim. Bakın su sadece böbrekler için değil. Yani sonuçta yemek yedikten sonra bu yemeğin bağırsaklara rahat bir şekilde ilerletilmesi lazım. Bu ilerlemeyi en rahat sağlayan şey liflerdir. Lifler yiyeceklerdeki suyu tutar, şişer ve bağırsakların daha rahat bir şekilde çalışmasını sağlar. Ama siz su tüketmedikçe lif tüketmenizin bir anlamı yoktur. Önemli olan sudur. Hatta çocuklarda su tüketimi düşük olan çocuklarda kabızlık şikayetleri daha çok olur. Çünkü su içmeyi unutur çocuklar. Gün içerisindeki heyecanla. Eğer ki su tüketimi zayıf olsa bağırsak huzurumuz da bozuk olacaktır. Su her yerde. Yani sağlıkla ilgili her yerde su var. Bakın migrende, kalpte, bağırsakta, karaciğerde, böbrekte su bizim olmazsa olmazımız. Eğer ki kabaca bir hesap yapın. Hocam bize alt sınırını söyle. Biz suyu ne kadar tüketeceğimizi, en az ne kadar tüketeceğimizi bilelim. Sonra bizi rahat bırak diyorsan gün içerisinde 2 tane 1 litrelik şişeyi bitirin. En azından zaruri su ihtiyacınızı giderin. Ve bu su derdinden kendinizi kurtarın. Ya az mı içtim, çok mu içtim, yeterli mi içtim? Düşünmeyin bunu. Gün içerisinde masa başınızda 1 litrelik şişeler olacak. 2 tane bitireceksiniz ya da 1 tane duracak. Bitirdiniz mi bir daha doldurup içeceksiniz. Bitti gitti. Su borcunuzu kapattınız. Öteki türlü az mı içtim, çok mu içtim, yemekten önce mi içtim, işte akşam mı içtim? Böyle bu telaşa gerek yok. 2 şişe, yani 2 tane 1 litrelik su tüketmek çoğu kişi için alt sınırı doldurur. Ama tabii ki 3 litreye yakın tutmak daha fazla fayda getirir. Hocam bu kısımda takipçilerimizin merak ettiklerini soruyorum. Hocam ilk sorum, multivitaminler vitamin alımı için yeterli mi? Multivitaminler genellikle insanların çoğunluğu için eksik olan vitaminlerin bir şekilde kombinasyon haline getirip insanlara sunulmuş halidir. Genel olarak yeterlidir diyebilirim. Ama bazı spesifik durumlarda daha hafif dozlara çıkılması gerekebilir. Ben bir tane multivitamin aldım, tüm vitamin ihtiyaçlarımı karşıladım değil. Özellikle beslenmemize dikkat etmeli ve beslenmemizde eksik olan öğeleri omega 3, magnezyum, potasyum gibi dışarıdan bir şekilde almalıyız. Asitli içecekler tüketmeyi çok seviyorum. Her gün içmemin bir zararı var mı diye sormuşlar. Çok zararlı olur. Eğer asit dediğiniz şey sadece maden suyundaki karbondioksitse bu bizim için ciddi bir zararı yok. Ama asitli içecekler, siz şekerli, kola, yani isim vermek istemiyorum, ya da gazozlu içecekler alıyorsanız bu bizim için ciddi bir problem. Asitli, şekerli içecekler bizim için zararlı. Son olarak daha çok sporcuların kullandığı izotonik su tüketimi zararlı mı? İzotonik suların farklı isimleri var. Elektrolitli su diye geçer daha çok. Sporcular yoğun bir şekilde terledikleri için, terle beraber elektrolit kaybettikleri için elektrolitli sular tüketebilirler. Ama elektrolitli suların içeriğine bakacak olursanız genel olarak tatlandırıcılar, şekerler ve renklendiriciler görürsünüz. Yani ben elektrolitli su tüketeceğim.
ve sağlıklı olması istiyorum derseniz çok aramanız lazım. Çünkü o piyasada olan elektrolitli suların, o renkli elektrolitli suların çoğunda renklendirici, tatlandırıcı gibi içerikler var. Bunlardan uzak durmak lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olay sadece su içtim, gerekeni yaptım değil. En iyi balgam sökücü ılık sudur. Sadece su tüketimini arttırarak kilo verebilirsiniz. Beslenmemizi yaşamımıza göre uyarladık. Ne oluyor? Bunun bir bedeli var.